Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bütün püf noktalarıyla muhteşem bir mısır ekmeği tarifi paylaştım. Gerçekten de tadına baktığınız zaman iyi ki de yapmışım bu şekilde ve iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. Sizlere garantisini veriyorum. Vermiş olduğum ölçüler ve tekniği ilk defa burada göreceksiniz. Asla size yanıltmayacaktır. Lezzet garantisi veriyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Toplamda 5 bardak mısır unu kullandım. 1,5 bardaktan 2 parmak fazla sıcağa yakın su kullandım, yani 370 mililitre. Videomun sonunda da muhteşem bir tabak hazırladım. Onu da mutlaka izlemenizi ve denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok işinize yarayacak. Hem çok sağlıklı, hem çok doyurucu, hem de hızlı bir tabak oluyor. Eminim deneyenler çok beğenecektir. Toplamda 5 yemek kaşığı dolusu süt ilavesi yaptım. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt kullandım. Eğer evinizde kefir varsa 1 tatlı kaşığı dolusu yoğurt ve 1 tatlı kaşığı dolusu kefir kullanabilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum. Toplamda 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Karbonat ilavesi yapıyorum. Toplamda 2 çay kaşığı dolusu karbonat kullandım. Yani 6 gram. Ben bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek açıklama kısmına yazacağım. Bu gram bilgilerini de yine açıklama kısmına yazacağım. Son olarak karbonatı ilave ettikten sonra ortalama 3-4 dakika boyunca bu hamuru güzelce yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurulursa o kadar lezzetli bir ekmek olacaktır. Sadece dakikalar içerisinde mısır ekmeğinin hamurunu hazırladım. Şimdi kalıba yerleştiriyorum. Böyle bir borcamda pişireceğim ve gerçekten de muhteşem bir sonuç olacak. Böyle kabuklu bir ekmek, içi yumuşacık ve çok lezzetli bir ekmek olacak. O yüzden borcam gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben bütün ekmeklerimi bu borcamda pişiriyorum. 24 santimetre çapında bir borcam kullandım. İsterseniz evinizde uzun varsa uzun veya kareli de borcam kullanabilirsiniz. Ama mutlaka kapaklı olması gerekiyor. Çünkü biz bu ekmeği kapaklı pişireceğiz. Hamurun tamamını kalıba aldım. Altına bir yağlı kağıt serdim. Bu önemlidir. İsterseniz bu düzgünlüğü vermek için ellerinizi kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde bir yemek kaşığının tersiyle de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve şimdi geldik en önemli püf noktasına. Son olarak 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını bir tavaya aldım ve kısık ateşte güzelce kızdıracağım. Isıtmış olduğum tereyağının hepsini bu şekilde ekmek hamurunun üstüne döktüm. Böylelikle hem nar gibi kızaracak hem de inanılmaz derecede lezzetli bir ekmeğimiz olacak. Sizlere garantisini veriyorum. Gerçekten de asla pişman olmayacaksınız. Canınız istediği zaman dakikalar içerisinde hazırlayıp bu ekmeği pişireceksiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor bu yöntemle. Tereyağını son olarak verdikten sonra şimdi geldik ikinci püf noktasına. Hemen kapağını kapatacağım ve bu şekilde 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ve aradan toplamda 20 dakika geçti. Şimdi hemen kesme işlemine geçiyorum. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben baklava deseni vereceğim veya daha farklı desenler de verebilirsiniz.
Bu arada hemen fırını açtım. Şu anda 250 derecede 5 dakika boyunca ısıtıyorum. Bu işlem bittikten sonra hemen bu tencereyi fırına vereceğim pişmesi için. Ben ekmeğe baklava deseni verdim bu şekilde. Minik minik kestim ki daha güzel olsun diye, tercihi size bırakıyorum. Bu arada bu kesme işlemini yaparken lütfen çok dikkatli olalım. Çok narin bir şekilde keselim çünkü birazcık hassastır. O yüzden lütfen yumuşak dokunuşlarla keselim. Zaten hamur yumuşacık. Kolaylıkla bu işlemi yapacaksınız. Ve şimdi hemen borcamın kapağını kapatarak bu tencereyi fırına veriyorum. 250 derecede ısıtmış olduğum fırının derecesini 200'e indiriyorum ve ortalama 50 veya 60 dakikanın içerisinde bu ekmek pişecektir. Ve ekmeği artık fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve muhteşem oldu. 200 derecelik fırın ayarında 50 veya 60 dakikanın içerisinde bu şekilde nar gibi kızaracaktır. Ekmeği hırpalamadan hemen narin bir şekilde bu kalıbın içerisinden çıkartıyorum. Ve geriye sadece bir işlem kaldı. Lütfen çok fazla hırpalamadan bu yağlı kağıdını alalım. Tekrardan fırının tenine koyacağım çünkü. Sadece 10 dakika boyunca fırında kalacak, nar gibi kızarması için ve kıtır kıtır, dışının kıtır kıtır olması için bir 10 dakika daha fırının ızgara telinde pişireceğim. Ve artık aradan toplamda 10 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi ekmeğimiz muhteşem oldu. Nar gibi kızardı. Kıtır kıtır, içi yumuşacık oldu. Birazcık soğusun, hemen sizlere içini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir ekmek oldu. Tam da soğumadı ama çok heyecanlandım. Bir an evvel sizlere için açıp göstermek istedim. Kesinlikle lezzet garantisi veriyorum. 10 numara bir mısır ekmeğidir. Aynı zamanda bu ekmek günlerce de bayatlamıyor. Soğuduktan sonra bir beze, ekmek bezine sarıp poşet geçiriyorum ve ortalama 5-6 gün boyunca tazeliğini koruyor, ama tabii ki de her evdeki nem durumu farklıdır. Lütfen kontrollü olalım. Benim çok sevdiğim bir sunumum var. Hemen hızlı bir şekilde onu da sizlere göstermek istiyorum. Bir tavaya ortalama 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2-3 dal da taze soğanı bu şekilde küçük küçük doğrayıp tavaya aldım. Ocakta sadece 1-2 dakika boyunca kalacak. Çok fazla da kavurmanıza gerek yoktur. Ekmek de tam soğumuş. Ben bu tabağı çok seviyorum. Sizlere detaylı bir şekilde göstermek istedim. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Benim için hızlı bir yemek oluyor, doyurucu ve sağlıklı bir yemek oluyor. Eminim deneyenler de çok beğenecek. Mısır ekmeğini bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Hırpalamadan doğrayalım lütfen. Dağılmasını istemiyorsanız bu önemlidir. Hemen tabağa alıyorum. Bol miktarda yoğurt çok güzel yakışıyor. Bol miktarda lütfen deneyelim. Ben sarımsak kullanmadım çünkü yeşil soğan olduğu için. Gerçekten de bu tabak çok lezzetli oluyor. Mısır ekmeği ve yeşil soğanın uyumu muhteşem. Aslında mısır ekmeği ve pırasanın uyumu da çok güzeldir. İnşallah ilerleyen zamanlarda mısır ekmekli pırasalı börek tarifini de yayınlayacağım. Çok güzel oluyor gerçekten de. Ve yeşil soğan da çok güzel yakışıyor.
Evet, görmüş olduğunuz gibi şıpşak kendime bir yemek hazırladım. Üstünde bol limonluyorum. Diyet yapan izleyicilerin için muhteşem bir tabaktır. Hem hafif hem de çok doyurucu bir tabaktır. Denediğiniz zaman, tadına baktığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.